aynı surenin bir sonraki ayetine geçelim. Yerden de sular fışkırttık. Derken sular önceden belirlenmiş bir iş için birleşti. Bakalım yine Sümerliler mi kopya vermiş? Sümer ve Babil mitolojilerinde insanlığın yok olmasını istemeyen tanrı Enki, Şurpa kralı Utnapiştim'i uyarır ve tufandan kurtulmasını sağlar. Mitolojiye göre Enki su tanrısıdır ve yer altının derinliklerinde bulunan ilksel denizde yaşıyordur. Yani mitoloji bize diyor ki Utnapiştim yeraltı sularının yeryüzüne çıktığını görerek gelen büyük su baskınından zamanında haberdar olmuş ve gemiye binerek kurtulmuştur. Peki Kur'an-ı Kerim Hud suresi 40. ayette Allah ne diyor? Arapçam için kusura bakmayın. Ve farat tennür. Tandır kaynadı, sular coşup yükseldi. Nuh'a dedik ki her türden hayvandan birer çift ile daha önce haklarında hüküm verilmiş olanlar dışında aileni ve iman edenleri gemiye bindir. Zaten onunla birlikte pek az iman etmişti. Mealen belirtelim, yeraltı suları yeryüzüne çıkmaya başladığı zaman Allah Nuh peygambere gemiye binmesini söylemiştir. Pek çok müfessir Kur'an'ın tandır olarak mağma tabakasını kastettiğini yazmıştır. Bildiğimiz gibi tandır içinde ateş yanan ve ekmek pişirmeye yarayan bir çukurdur. Ve çıkış bacası vardır bu çukurun, tıpkı yanardağlar gibi. Ek bir bilgi olarak da geçelim. Atalarımızdan eski Altay söylencelerinde demir boynuzlu tekenin 7 gün boyunca tüm dünyayı dolaşıp tufana haber verdiği ve 7 gün boyunca deprem olup dağlardan ateş fışkırdığı anlatılır. Buradan çıkardığımız sonuç nedir? Sonuç şudur. Hem Sümer mitolojisinin hem de kutsal kitabımızın tamamen farklı anlatımlarla tufanın ilk olarak yeraltı sularının yeryüzüne çıkması ile başladığını işaret ettiği oluyor. Bilmiyorum sizin aklınıza da geliyor mu ama benim aklıma şu soru geliyor. Tek olan ilahın yeraltı sularının varlığını bilmesi gayet normal de Sümerler nereden biliyordu bu bilgiyi? Atalarımızı tam zamanında uyardığı için Enki'ye teşekkür ediyoruz. Ve bilimsel açıdan mağaranın altından yüksek miktarda su gelmesi mümkün müdür? Mantıklı bir argüman mıdır? Onu araştırın. Evet, bilimsel verilere göre gayet de mantıklıdır. Kanada Alberta Üniversitesi jeologlarından Graham Pearson 2014 yılında Nature dergisinde bilimsel bir yazı yayınlar. Pearson aslında bir elmas uzmanıdır ve Brezilya'da elmas ararken içinde ringwoodite denilen bir mineral ihtiva eden kahverengi elmas bulmuştur. Ve çok enteresan bir şey keşfeder. Kahverengi elmasın içine sıkışmış olan bu mineral %1,5 oranında su içeriyordur. Bu şu manaya gelmektedir. Elmaslar ve ringwoodite yerin altında yüksek basınçta oluşur. Dünyanın derinliklerinde elmas ve ringwoodite oluştuğuna göre mineralin içinde sıkışan su damlacıklarının da en az 440 kilometre derinlikteki bir ıslak kaya tabakasından gelmesi gerekiyordu. Ve ringwoodite su içeriyorsa bu iki şeyi gösteriyor olmalıydı. Öncelikle yeraltı okyanus suyunun volkanik faaliyetlerle yeryüzüne çıkabildiğini, ikincisi de yeraltı suyu ile yüzey okyanusları arasında bir bağlantı olabileceğini. Sonuç olarak yanan tandır bacasından yani yerin altında faal mağmanın yarattığı şiddetli basınçla yeraltı sularının volkanik bacalardan fışkırarak yeryüzüne çıkmasının mümkün olduğunun bilimsel ispatıdır bu makale. Detaylı bilgi için yine videonun açıklama kısmına linki atacağım. Arzu eden arkadaşlar oradan detaylı bilgilere de ulaşabilirler. Gördüğünüz gibi yağan yağmuru, tandırdan çıkan suyu ve bunların birleşebilecek kadar çok miktarda olabileceğini açıklamış olduk. Daha doğrusu Kur'an 1400 yıl önce açıkladı ve günümüz bilimsel otoriteleri de doğruluklarını ispatladı. Kendilerine buradan teşekkür ediyoruz.